Bu videoyu çekmeden önce uzun süre oturdum. Ekrana baktım. Ne söyleyeceğimi düşündüm. Sonra kapattım. Sonra tekrar açtım. Çünkü bugün konuşacaklarım bir kitap değil, güzel bir fikir değil. Biraz da kendi içimle hesaplaşma. Ve bunu size söylemek inanın kolay değil. Geçen gece bir video izledim. Filistin'den. Bir baba vardı. Çocuğun yüzüne öyle bir bakıyordu ki o bakış tarif edemiyorum. Kelimelerin yetmediği yerler var bazen. Telefonu kapattım. Bir süre öylece oturdum. Sonra kalktım. Su içtim. Uyudum. Sabah uyandım. Kahvaltımı yaptım. İşime gittim. Ve işte bu beni uzun zamandır rahatsız ediyor. Zulme alıştık. Size çok basit bir şey sormak istiyorum. Filistin'de bir çocuk hayatını kaybettiğinde siz ne yapıyorsunuz? Telefonu elinize alıyorsunuz. Belki ağlıyorsunuz. O gözyaşları sahte değil. İşten geliyor. Bunu biliyorum. Belki dua ediyorsunuz. Belki bir şeyler paylaşıyorsunuz. Allah yardım etsin diyorsunuz. Ve bunu gerçekten yürekten söylüyorsunuz. Sonra telefonu bırakıyorsunuz ve hayat devam ediyor. Ben de böyle yapıyorum. Bunu söylemek bana çok ağır geliyor. Çünkü bu kanalda kitaplardan konuşuyorum. Fikirlerden, insanlıktan konuşuyorum. Kendimi duyarlı, düşünen, sorgulayan biri yapmaya çalışıyorum. Ama şu an size açık söylüyorum. Filistin söz konusu olduğunda ben de çoğunlukla bir seyirciyim. Bakıyorum, içim bunalıyor. Ve günlük hayatıma dönüyorum. İçimde küçük, inatçı bir ses var. Sürekli bu yetmez diyor. O sesi susturmak istiyorum bazen. Çünkü susturmak daha kolay. Ama sustursam ne olacak? Ben daha rahat uyuyacağım. Zulüm devam edecek. Bu videoyu tam da bu yüzden yaptım. Büyük bir iddiam yok. Dünyayı kurtaracak bir reçetem yok. Ben de sizin gibi bu soruyla boğuşan biriyim. Ama belki birlikte düşünürsek o bu yetmez sesini birlikte duyabilirsek bir şeyler kıpırdayabilir içimizde. Mağdur psikolojisi denen bir şey var. Kişinin kendini sürekli dış koşulların kurbanı olarak görmesi. Ben ne yapabilirim ki? Zaten sistem böyle. Biz zaten eziliyoruz. Her şey bize karşı. Onlar güçlü, biz güçlü değiliz. Bu düşünceler tanıdık geliyor mu? Bana geliyor. Ben de zaman zaman böyle düşünüyorum. Ve şunu söyleyeyim, bu psikoloji anlaşılabilir bir şey. Gerçekten anlaşılır. Müslümanlar olarak tarihte çok büyük acılar yaşandı. Sömürge dönemleri, işgaller, haksızlıklar bu acılar gerçek. Bu mağduriyetler gerçek. Ama bir noktada gerçek bir mağduriyet zamanla bir kimliğe dönüşebiliyor. Ve bu dönüşüm çok sessiz, çok sinsi olduğu için fark etmek zor. Mağdur psikolojisine düşmüş biri şu düşünce kalıplarının içinde yaşıyor. Hep benim başıma geliyor. Ben güçsüzüm. Hiçbir şeyi değiştiremem. Bu düşünceler zamanla pasif bir davranışa dönüşüyor. İnsan çaba göstermiyor. Çünkü zaten olmayacağına inanıyor. Bunu bireyden topluma büyüttüğünüzde ne oluyor? Milyonlarca insan ekrana bakıyor, üzülüyor. Biz ne yapabiliriz ki diyor ve hayatına devam ediyor. Ve bu döngü kırılmıyor. Çünkü kimse onu kırmak için ilk adımı atmıyor. Ama şunu da söyleyeyim, kişi bu psikoloji içindeyken kendini kurban rolüne hapsettiğini fark etmesi çok kolay değil. Ama bir kez fark etti mi çok büyük değişimler yaşanabilir. Ben de bu farkındalıkla oturuyorum şu an. Ve size de aynı soruyu soruyorum. Biz gerçekten güçsüz müyüz yoksa güçsüz olduğumuzu mu benimsedik? Mağduriyet neden bu kadar çekici? Bu soruyu sorduğumda içimden hemen bir ses geliyor. Ama gerçekten güçlü değiliz ki. Ve bu ses çok ikna edici. Çünkü bir gerçeği içinde barındırıyor. Ama psikoloji bize başka bir şey söylüyor. Mağduriyet kültürü başlarda kişinin kendini daha rahat ve desteklenmiş hissetmesini sağlıyor. Etrafımızdaki insanların bizi anlayıp ilgi göstermesini deneyimlediğimizde bu desteği sürekli hale getirmek için aynı şekilde davranmaya devam etmek istiyoruz. Yani mağdur olmak garip bir şekilde rahatlatıcı. Çünkü mağdur olduğunda sorumluluk almak zorunda kalmıyorsun. Her şeyi başkasına yüklüyorsun. Kime? Sisteme, batıya, dünyaya, kadere ve bu yükleme insanı bir süreliğine nefes aldırıyor. Ama o nefes çok pahalıya geliyor. Bazı kültürlerde fedakarlık, acı çekme, pasif kalma bunlar ahlaki bir üstünlük göstergesi olarak görülüyor. Bence İslam dünyasında da buna benzer bir şey var. Biz mazlumuz, biz haklıyız, dünya bize zulmediyor. Bu doğru ama bu doğrunun içinde tehlikeli bir tuzak var. Haklı olmak hareketsiz kalmayı meşrulaştırmıyor. Şimdi çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Biraz sert gelecek ama söylenmesi gerekiyor. Mağdur edilmişlik duygusuyla yaşayan büyük topluluklar yönlendirmek isteyen güçler için hazır bir insan kaynağı oluşturuyor. Bunu bir an düşünün. Zulme uğrayan, kendini güçsüz hisseden, biz zaten bir şey yapamayız diyen bir toplum. Bu toplum kendi kaderine terk edilmiş bir toplumdur. Ve bu terk ediş zalimin işine geliyor.
Çünkü tepki gelmiyor. Direnişe organize olmuyorlar. Ses yükseltmiyorlar. Mağdur psikolojisi sadece bireyi değil, toplumu da felç ediyor. Ve bu felç rastlantı değil. Sessiz kalan, kendi içine kapanan, biz zaten mağduruz diyerek hareketsiz kalan bir toplum bu hali zamanla içselleştiriyor. Ve toplum bunu içselleştirince sorgulamayı da bırakıyor. Ben bunu söylerken kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de bu tablonun içine dahil ediyorum. Ama bunu kendime size göstermek istiyorum. Çünkü görmeden değiştiremeyiz. Bir de şunu söylemem lazım. Bu tablonun çok daha somut, çok daha yapısal bir boyutu var. Müslüman çoğunluklu ülkelerin büyük kısmı ekonomik olarak batıya bağımlı. Petrol satılıyor, silah alınıyor, ticaret anlaşmaları var. Bankacılık sistemleri birbirine kenetlenmiş. Zalime açıkça karşı durmak bu ülkeler için ekonomik olarak çok maliyetli görünüyor. Bu bireysel bir zayıflık değil. Bu yapısal bir tuzak. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Yapıyı görmek onun içinde kalmayı meşrulaştırmaz. Zincirlerinin farkında olmak onları kabullenmek değildir. Ve mağdur psikolojisi tam da burada devreye giriyor. O zincirleri göstererek zaten yapacak bir şey yok dedirtiyor bize. Oysa tarih boyunca en ağır zincirleri kıranlar o zincirlere razı olmayan insanlar oldu. Bir de seyirci etkisi denen bir şey var. Kalabalık bir yerde biri yardıma muhtaç olduğunda etrafta ne kadar çok insan varsa yardım etme ihtimali o kadar azalıyor. Herkes bir başkasının yapacağını bekliyor. Sorumluluk kalabalığa dağılıyor. Eriyor ve kayboluyor. Bunu ilk öğrendiğimde tuhaf gelmişti bana. Nasıl olur? Daha fazla insan daha az yardım anlamına gelir. Ama sonra düşününce çok insani bir şey bu. Beynimiz kalabalık içinde sorumluluğu otomatik olarak paylaştırıyor. Başkaları varken ben neden öne çıkayım sorusu kendiliğinden geliyor. Şimdi bunu milyarlarca insana büyütün. Herkes ekrana bakıyor. Herkes üzülüyor. Herkes bir başkasını bekliyor. Sıradan insanlar devletleri bekliyor. Devletler birbirini bekliyor. Liderler kamuoyu bekliyor. Kamuoyu ise tarihin bir şekilde kendi kendine düzeleceğini bekliyor. Ve o beklemenin içinde gerçek bir zulüm, gerçek insanların hayatıyla her gün devam ediyor. Bu tabloyu anlatırken aslında kendimi anlatıyorum. Ben de bu kalabalığın içindeyim. Bu gerçekle yüzleşmek hiç de kolay değil. Ama işte tam bu yüzden konuşmak istiyorum. Bu hissi yalnız taşımıyorum. Siz de taşıyorsunuz. Ve belki bu hissi birlikte taşımak onu eyleme dönüştürmenin ilk adımı. Sorumluluk gücünün erişebildiği yerde başlıyor. Eğer bir şey yapabiliyorsan o şeyi yapmamak da bir tercih. Bilinçli ya da değil yine de bir tercih. Ve bu tercihin ağırlığını taşımak zorundayız. Ne yapabiliriz? Bu soruyu kendime çok sordum. Ve her seferinde içimden şu ses geldi. Bir video daha mı? Bu da geçer. İzlendiği hafta konuşulur. Sonra unutulur. O his beni uzun süre durdurdu. Ki kanalda Filistin ile ilgili videolar yaptım ve izlenmedi. Ama sonra şunu anladım. Konuşmak da eylem. İçindeki bu yetmez sesini dışa vurmak da eylem. Eğer bu videoyu izleyen birinin içinde bir şey kıpırdıyorsa orada zaten bir şey başlıyor demektir. Küçük ama gerçek. Ve bu küçük ama gerçek olan şeyler birikirler. O yüzden devam ediyorum ve sizden de devam etmenizi istiyorum. Bireysel olarak elinden geleni yap. Başlayalım en somut yerden. Boykot gerçek bir araç. Bunu söylerken büyük laflar etmiyorum. Pratik, elle tutulur bir şeyden bahsediyorum. Hangi şirketlerin bu zulme ortak olduğunu öğrenebilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Listeler var, kaynaklar var ve o markayı satın almamayı seçebilirsiniz. Bu kahramanlık değil. Bu sadece bir vicdan. Ama milyonlarca insan aynı anda aynı vicdanla hareket ederse şirketler hissediyor. Hissetmek zorunda kalıyor. Çünkü şirketler nihayetinde tüketiciye muhtaç. Tüketici bilinçlendiğinde denklem değişiyor. Ben de bu konuda mükemmel değilim. Hala farkında olmadan bazı şeyler satın aldığım oluyor. Ama en azından farkında olmaya çalışıyorum artık. Ve bu farkındalık küçük ama gerçek bir adım. Bir de doğru bilgi meselesi var. Sosyal medyada her gün onlarca yanlış bilgi dolaşıyor. Doğrulanmamış videolar, bağlamı koparılmış haberler, dezenformasyon. Bir şeyi paylaşmadan önce 2 dakika harcayıp doğruluğunu kontrol etmek bu da eylem. Yanlış bilgi doğru bir davaya zarar veriyor. Bunu gerçekten çok ciddiye almak lazım. Filistinli sanatçıları, yazarları takip edebilirsiniz. Bir halkın görünür olması, var olmaya devam ettiğini dünyaya göstermek. Sembolik değil, çok gerçek bir destek bu. Ve bu en azından yapabileceğimiz şeylerden biri. Bireysel tercihler önemli. Ama asıl güç insanların bir arada ses yükseltmesinde. Sivil toplum kuruluşlarını destekleyebilirsiniz. İnsan hakları örgütleri uluslararası alanda hukuki mücadele veriyor. Raporlar hazırlıyor. Dünya kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu mücadelenin bir parçası olmak için büyük adımlar atmak gerekmiyor. Bazen küçük bir destek doğru yerde çok büyük bir fark demek. Ve en büyük boyuta gelelim.
Kalıcı değişim devlet düzeyinde oluyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırım talep etmek gerçek bir şey. İnsani yardım koridorlarının açılması için baskı yapmak gerçek bir şey. Bunlar hayal değil. Tarihte gerçekleşmiş, sonuç vermiş şeyler. Devletler kamuoyuna kayıtsız kalamaz. Eğer o kamuoyu gerçekten ısrarla bıkmadan konuşursa, sokak konuşursa, seçmen konuşursa, küçük ülkeler bile uluslararası arenada ses getirebiliyor. Eğer akıllarında gerçek bir halk iradesi varsa. Bu uzun bir yol, biliyorum. Bugün somut bir sonuç görmek istiyoruz hepimiz. O sabırsızlık çok anlaşılabilir, çok insani bir şey. Ama şunu da fark ettim. Mağdur psikolojisinin en büyük silahı tam da bu sabırsızlık. Olmayacak zaten. Ne fayda? Hissi insanı başlamadan bıraktırıyor. Ve zalim bundan besleniyor. Zalim bizim bıkkınlığımızdan besleniyor. Bunu bilmek gerekiyor. Bu videoyu bitirirken size şunu söylemek istiyorum. Ben burada sizden üstün bir yerden konuşmuyorum. Ben de geçen gece o videoyu izleyip yatan adamım. Ben de sabah kalkıp kahvaltısını yapan adamım. Ben de bu yetmez sesiyle günlük hayatını sürdürmeye çalışan adamım. Ama artık o sesi daha az susturmak istiyorum. Daha fazla dinlemek istiyorum. Mağdur psikolojisi bize sen zaten güçsüzsün, sen zaten yapacak biri değilsin diyor. Ve biz buna ne kadar inandık? Bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü güçsüzlük çoğu zaman bir gerçek değil. İçselleştirilmiş bir hikaye. Ve o hikayeyi değiştirmek belki de her şeyin başlangıcı. Zalim yalnızca zulme razı olmayan insanların karşısında duraksıyor. Tarih boyunca hep bu böyle oldu. Ortada bir zulüm var. Her gece onu izleyerek koruyoruz. Ama artık uyanalım. Bu videoyu izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bu konuyu yorumlarda konuşmak istiyorum. Ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi yazın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.